Ya mesela şuradaki kurdele detayını falan görüyorsun değil mi şuradaki? Şu orijinali, şu sonradan yapılmış da muhteşem ya. Gerçekten muhteşem. Yani 2000 sene önce insanların şunu yaptığına inanmak gerçekten çok güç. Ama gerçek. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu tip içeriklerin devamının gelmesini isterseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayınız. Teşekkürler. Zaten atmosfer, ambiyans harika. Mesela muhtelif yerlerde de çeşitli betimlemeler var. Mesela şuranın göbek kısmında yine bizim Apollo Reis var görebildiğim. Şu yukarılarda da var. Şu ortalarda da var. Biraz geniş açıdan bakalım. Sütun başlarında da var. Yine aynı kabartmalar. Gerçekten harika ya. Mide gazozunu duymuştum. Salda gazozunu ilk defa burada görüyorum. Ya bizim bu tükenmiş markalaşma çabalarımız var ya. Çok üzüyor ya. Bu işin ilkeleri olur ya. Tamam, salda meşhur oldu, okey. Ama yani gazozunu çıkaracak kadar değil. Çok tatlı ya dans eden ablalar. Bak yukarıdaki yine tepede. Evet, muazzam. Onların örnekler çıkarılsa da kullanılsa, yaşatılsa yeni yapılan mimari yerlerde güzel olur. Güzel olur. Ama böyle bir şey yapılma olasılığı. Ya ben bir ev mev yaptıracak Ha. olsam o en üstteki Evet. kapının üstündeki deseni alır koyarım Evet. yani. Evet. Hakikaten güzel. Ya ama sıkıntısı da var ya, onu hangi usta yapacak? Hani ben kendime yapayım mesela da toplumsal anlamda kim yapacak? CNC'de yapacaksın artık bunları. Ha, olur. Yani bu kadar mükemmelini şimdi CNC yapıyor. Doğru. Ya ben ilkel düşünüyorum ya, doğru söylüyorum. Bir makinacı olmam dışında hiçbir sorun yok. Doğru söylüyorum. 12 yıllık eğitimden sonra bunu verecek usta da kalmadı. Özlemece makinede teknolojiye dayanıyor. Yani. Ya muhteşem ya. Gerçekten harika bir yer. Akustik de Evet. Arkadakiler de sürekli bir yerlere girip orada hangır diyorlar. Hı hı. Bu hangırdama nereye bağlı bir Hangi tane? Öyle bir çocuk var mı? Önce oradan başlayalım ya. ama anladım. Anladım da yani biraz Tarzanca gibi oldu. Ya da şu an türetildi mi acaba böyle bir sözcük yani. Burası benim için çok önemli, o yüzden buraya her türlü gelecektim. Tahir Reis bizi yarı yolda bıraktı bu anlamda. Ama gelelim. Burayı görelim. Çünkü burada multidisipliner bir hikaye var. Burası nekropol. Neden önemli nekropol? Çünkü bizim burada birçok döneme ait hikayeyi görmemizi sağlıyor. Ve win-win-win şeklinde bir hikaye. Şimdi önce buradan taş kesiyorlar. Kentin taş ocağı işlevi var burada. Ondan sonra şurada zaten görünüyor taşın kesildiği bölge. Yani yukarıdaki geometri ile aşağıdaki geometrinin farkından ve düzgünlüğünden. Buradan taşı kestikten sonra buralar düzleşince buraları nekropol yapıyorlar. Yani mezarlık yapıyorlar. Sonra da bunun işleri açıyorlar. Tabi bunlar pagan döneme ait şeyler. Az önce lahitleri gezdiğimiz bölge farklı döneme, farklı dinsel inanışa ait bir dönem. Ondan sonra işte buraya ölüleri yakıp edip neyse buraya küllerini müllerini koyuyorlar. Abiler törenlerini yapıyorlar buralarda. Şu yukarıya kadar da devam ediyor. Epey bir unsur var burada da. Bu madencilikle ilgili çok harika birkaç detay var da ilerleyen yerlerde, ya şuralarda mesela detaylar görünüyordur umuyorum da gerçekten çok detaylı
yapılar var. Yani şuradaki çıkıntının aynısı burada da var. Yani buradaki her şey, mesela şuradaki sütun benzeri unsurlar, her şey bilerek ve isteyerek yapılmış. Şuradaki nişler olsun, şuradaki radüsler, pahlar, hepsi. Yani çok örneği var. Yukarıda daha detaylı şekilleri de var. Mesela şurada daha bir detaylı bir hali var. Şuradaki kubbe yapıları olsun. Hepsinin de farklı. Yani tek düze, tek bir anlamda, tek bir eksende bir hikaye yok. Yazılar da var da okunmuyor. Zaten okuyamıyoruz. Okunuyor olsaydı bile biz anlayamadığımız, yani epey bir bölge farklı detaylara sahip hep. Tabii ne olduğunu anlamak güç. Ama şurada ne var? Bir lahit kabartması var sanki. Yani böyle devam ediyor farklı tipte. Bayağı bir devam ediyor da buraya girersek oradan çıkabileceğiz mi bilmiyorum. Deneyelim. Yani risk. Bizim işimiz olduğu için kimse de geçmemiş. Örümcek ağları. Hiç aynı geometride ve aynı ölçüde ikinci bir yapı görmedim bu arada. Gerçekten çok özgün her biri. Tabi bunların yapılış mantığını, amacını tam olarak da bildiğimizi söylemek zor. Bugünkü tarihçilik anlamında. Evet, şurada mesela taşların kesilme hikayesi daha belli. Zaten çatlağın altından devam etmişler. Bugün de aynı şeyi yapıyor madenciler. Ve buradaki madencilik faaliyetleriyle ilgili yine çok enteresan bir saptamam oldu. Onu da yeri gelince anlatacağım. Burası da bir başka maden bölgesi. Şimdi mermer madenciliğinde bugün, ya madenciler bilecektir veya madenlerle ilgili kişiler, mermer sahasının büyük bir bölümü pasadan oluşur. Yani düzgün, kırıksız, çatlaksız kesilen mermerden geriye kalan unsurlardan. Yani bölük, bölçük, patlak, çatlak küçük taşlardan ve buna rehabilitasyonları ile ilgili prosedürler falan var. Çok teknik detaya girmeyelim de. Şu karşıdaki şu taş parçaları etraftaki buranın, yani 2000 sene önce buradan taş kesildikten sonra geriye kalan pasa. Bunların günümüzdeki örneklerini de fotoğraflarında şu an görüyorsunuz ekranda. Yani insanlığın aslında o kadar hikayeden bahsettik. İleri geri şu bu. İnsanlık hep aynı noktada aslında hikayenin sonunda. Yani hala mermer ocaklarını kullanıyoruz. Hala mermere ihtiyacımız var. Ve pasayı böyle sağa sola döküyoruz. Hala aynı olayı yaşıyoruz. Çok farklı türde mermerler de var bu arada. Yani mermerlerin şeklinden, kristal yapısından, renginden, dokusundan ticari ismi değişiyor normalde. Tuğla ebatları çok büyük. Bizim şu an mesela ot tuğlasını düşünsek, ot tuğlasının böyle 3,5 katı, 3,7 katı falan gibi ölçüleri ve kare. Dikdörtgen değil. Mesela o da başka faktörler var o hikayede. Yani Ayasofya'daki tuğlalar bizim bugünkü tuğlalara daha çok benziyor ölçüler itibariyle ve geometri itibariyle. Biliyorsunuz Ayasofya'da tuğladan yapılmış bir yapı. Burada mısın reis? Ha, esas kaynak bu. O boru bağlanma hikayesi burada oluyor. Mozaik kapalı kütüphanenin olduğu. O da kapalı zaten ya. Şu kameramızı sokup görebilirsek göreceğiz şu çeşmeden. Bu arada bu mahallenin bir özelliği var. Tabii ilk deprem öncesi, yani ilk yerleşim döneminde bu mahalledeki evlere çeşme hattı gidiyor. Hani bizim mesela 70'li yıllarda Türkiye'de çoğu şehirde evlere giden çeşme hattı yoktu. Ya köylerde hiç yoktu mesela. Roma'da var. Aynen. Bu mahallede artık nasıl bir zenginlikse. Ya tabii Roma ile bunların ilişkileri zaten inanılmaz iyi ticaret var. Şuradaki aşınmalardan dolayı. Ya muhteşem ya gerçekten. Şu aşınma detayları. Burada dövmüş, topraklanmış.
Yazıyor da zaten şu. Ha belli canım. Yani inanılmaz ya, şu temiz olduğunu bilsem içeceğim de. Temizmiş. Ama o temiz yere ulaş, şuradan içemeyiz yani yalaktan. Buradan içemeyiz ya. Mesela bak, bizdeki yalak geleneğinin kökeni ne acaba? Şu çeşmelerin basit minyatürleri mi, yoksa Olabilir. bağımsız bir kültür mü? Bu konuyu hiç bilmiyorum. Bir bakalım ne var yani bu hikayede. Belki buradan çık. Yani ya bu ve ardılı kültürlerle devam. Bak mesela ya şu detaylar işte harika. Köşe 2 sütunlu. Evet. Yani 2 sütunu birleşik üretmişler. Mesela şu diğerleri tekil. Ama köşedekiler Şu üstlere bir emek vermiş adam. Yüz boya yapmış, desen yapmış, çelenk yapmış. aynen. Ya ama sanki bak oradaki Apollo'lar falan kasten sökülmüş gibi orada. Bak şurada pi işareti görüyorum. Şurada Arapçadaki 5 miydi o Arapçada? Arapçadaki 5 sembolü var. Şurada ne var? Değişik semboller de var yani her bir mozolenin içinde. Aslan başı görüyorum. Biz de sanat tarihçisi gibi olduk. Olan şeyi zaten söylemek yani. Değiliz. Biz sanat tarihçisi değiliz. Tarihçiyiz. O yüzden yolumuza devam edelim. Ve Aşil'e bir uğrayalım mı Aşil'e? Aşil. Mozaik. Ha, yukarıya mı? Hmm. Aşil Trabzon'a ismini veren meşhur Savaşçı. savaşçı. Veya bunu anlatmanın daha kolay bir yolu var. Truva filmindeki Brad Pitt. Toprağa sıkma da oradan çıkma gibi geliyor bana. Ha, Aşil kökenli. Yani bana biraz hani o tarihte kılıç vardı, şimdi de toprağa sıkıyor. Ya neden olmasın? Neden olmasın? Burada yeni bir çalışmaya mı başlamışlar ya? Hiçbir... Ya şu mozaik görünüyor da Aşil görünmüyor. Burası Neron Kütüphanesi de. Neron Kütüphanesi ama giriş nedense kapalı. Yani şu tam ortada Aşil'in işte Truva Savaşı'na katılma hikayesini betimleyen bir görüntü var. Ben şu an görüyorum. Kamerada görür inşallah. Ortaya odaklanabilirsek. Orada. Yani yolunda bir yıldırma var. Ya dünyadaki en yüksekte bulunan amfiteyatro. Ya bunlar mesela şimdi ekrandan izlerken buranın ne kadar görkemli olduğu anlaşılmıyordur da gerçekten çok görkemli ya. Yani şuradaki sahne çoğu yerdeki çoğu şeyden büyük. O kadar görkemli ki. Adamlar şey istemiş. Gerçekten sanatın ve sanatçının dostu. Gelsin seyretsin. Bu kadar yüksek. Az önce bir tane kuş, bir tane kertenkele yakaladı, gördün mü bu arada? Şunların içine girmekten bahsediyorum. Bir gidip bakalım ya. Kayıyor ya. Yani, Aman. ya benim ayakkabılar da hiç uygun değil. Çok kötü ama biz bu işe gönül verdik yani. Mesela benim merak ettiğim konulardan biri şu. Şuralar merdiven ya. Yani Evet. buralar basamak, buralar merdiven. Şu fark görülüyor. Şimdi bizim 90'larda, 2000'lerde hep seyirci stadyumlarda merdivenlere otururdu ya, sonra işte merdiven açın anonsları falan gelmeye başlamıştı. Acaba o dönemde de
Böyle bir hikaye var mıydı? UEFA yasaklamıştı. Burada da bir UEFA yasağı vardır. UEFA benzeri bir yapı var mıdır diyorsun ya? Şimdi güvenlikçiler oturuyor. Oturuyor da güvenlikçilerin işlevi tartışılır ya pek çok açıdan. Türkiye'deki. Yani yetkileri de tartışılır. Adamların bir şeye de etkisi yok ki. Ya bizim stadyumlardaki tüneller bu kadar güzel değil. Gerçekten çok güzel. Büfeler falan buradaydı demek. Yani muhtemelen. Mescit nerede? Mescit aşağıdaydı ya. Aşağıda mı? Bak şurada düşen taşlar var ama sistem sağlam. Ne yüksekliği? Ha, tavan yüksekliği yetiyor mu? Neyin? Senin boyuna yetiyor mu orası yürümek için? Yetiyor, çok rahat. Baya gürül gürül yetiyor. Ben buradayım önünde. Ha bildim galiba. Son çıkış yeri burası. Senin nişlerden her yerde var bak. Nerede? Nişlerden. Bütün katlarda var. Şu nişlerden. Giriş çukuru burada. Fotoğraf çeksen. Ama buradan görünmüyor ki. Hani İstanbul'da yüksek sahne var, buraya da yüksek sahne denebilir. Belki de yüksek sahne anlamına gelen Louis'ce bir anlamı vardı. Louis. Ya Louis'ler çok acayip adamlar ya. Yani yağmacılıkla, hırsızlıkla vesaire geçin. Buraya gel bu şehre. Tabi bu Roma şehri aslında. Louis'ler sadece halk burada da. Yani ama bunun da bir parçası yani bu adamlar. Çok ilginç bir şey var. Burası ilk kazılırken adamın bir tanesi işte o Belçikalı heyetten herhalde birileri ilk arkeologlardan ya diyor sen buradaki yaşayan adamlara çok benziyorsun diyor, çalışan bir işçiye. Ondan sonra artık neye dayanarak bilmiyorum da anlatılan hikaye bu. Bir şekilde bir DNA testi yapıyorlar. Hangi buluntuyla, kemikle mi neyse artık. Adam bayağı bir akraba çıkıyor. Burada bulunan. Aynen dedesi çıkıyor. Yani o yüzden de şu çıkarım yapılıyor. Ya kardeşim işte buradaki Türkler, Rumlar, Ermeniler en azından bu yöre için ve Louis'ler ve şu anki biz bayağı akrabayız. Birbirimize birazcık karışmışız. Yorumları yapılıyor bu yüzden. Bunun doğruluğu tartışılır. Ha tabii bir örnek üzerinden yapılan genellemenin de doğruluğu tartışılır da. Ya tüm sanki her yerin genel haritasını mı çıkardın? Ya da var mı öyle bir harita? Yani. Çıkarabilir mi?
Geliriz gideriz şuradan bir su içemedik ya. Yalnız buz gibi ya, muazzam. Çok iyi. Yüzyıllardır görünmeyen bir rahatsızlık olacak artık. Ya ona bakarsan yüzyıllardır, hatta milyar yıllardır dünyada dolaşan su, aynı su, ben de o sudan içtim ya. Ya burada çok handikaplı bir yer ya. Yani yazın buraya hangi saatte geleceksin? Şimdi çok sıcak ve çok yorucu. Hadi biz çıkıyoruz bir şekilde de, yani insanları da düşünmek lazım. Golf arabası gibi arabalar lazım. Veya Bir yapacak, anladın mı? feniküler olmaz mı? Olur. Fenikülerde hani tesis yapacaksın. Altı tarihi eser bilmem ne. O ufak elektrikli golf arabalarıyla 10'ar kişi olur. Ama onlar da bu kadar rampa çıkmıyor ki. Motorlarını komple değiştirmek lazım. Şanzımanını, frenini, yürüyenini. Çünkü düz yol aracı. Ya şu hani şu garaj girişlerinde ufak rampa oluyor ya. Evet. Orayı çıkmıyor. Vardı bizde bir tane. Ha, bunun da beygiri ona göredir. Bilmem nesi ayarlıdır. Tartışılır tabi. Ya yukarı mahallede oturan biriysen onu sen gidip almıyorsun zaten. Ya evinde çeşme var senin. Yani babaannemizin evinde çeşme yoktu bugünkü çağda. Uşağın var o gün gidip alır. Yani ya zaten ekmek alındığını da sanmıyorum. Uşakta 40 lafla gidip alıp gidiyor. Allah, uşak olmuyordu o zaman yani. Bir de kölesin sen oğlum, hayırdır yani, ne denirse yaptın. Yani köle olduğu için yaşamak istiyorsa denileni yapacak. Belki de o adamların ahını çok aldılar. Buradan oradan gittim. Ya ama kölelik kötü bir şey değil ki. Neden diyeceksin? Ölüm mü kölelik mi? Ya seni öldüreyim mi, kölem mi edeyim? Yani daha iyi bir seçenek. Hem de benim iş gücü ihtiyacım da beleşten karşılanıyor bu hikayede. Sen de ölmeyerek, yaşayarak bir hayat kazanıyorsun. Bence çok mantıklı bir şey kölelik. Ya bir de insan zaten şimdiki gibi her zaman bol değil de azdı. Çoğu tarihsel hikayede, çoğu devirde ve çoğu bölgede, yani Çin'den, Hindistan'dan bahsetmiyorum. O yüzden mevcut halihazırda belli bir, yani atıyorum eli silah tutar, yük taşır hale gelmiş bir insanı öldürmek ne kadar mantıklı tartışılır. Çünkü her atıyorum 5 çocuktan biri o hale gelebiliyor çoğu devirde. Yaşta 35-40 herhalde değil mi? Ortalama. Yani genelde. Ya devirsel çok değişiyor işte, coğrafyaya göre de değişiyor da. Yani normalde benim yaşımda bir dolanmadı oralar. Ya Roma'da dolananlar vardı. Roma'da ömürler daha uzun. Ya çünkü Roma'da kanalizasyon var, hijyen var vesaire var. Su var yani. Hamama gidip temizleniyor adam, hastalık kapmıyor. İşte tabi hastalığı kaptığı başka yollar var onların da. 2023 yılında şu antik kenti komple dolaştık, elimizde pes şişe atacak çöp bulamadık. Evet. Ben 2023 yılıyla ilgili yorum yapmak beni çok üzüyor. O yüzden yapmamayı tercih ediyorum. Ya bir de arabayı da zor çıkıyorsun şuraya. Adam buraya şehrini kuruyor ya ve çok zengin bir şey. Baksana nasıl bir kartal yuvası yani. Arkadan hoş gözüküyor. Muazzam ya. Burada kendini çok iyi, güçlü hissediyorsun yani. Bir de şu Taştepe'le gibi komple ormandır bu arada. Geleni gideni görmüyorduk da. Balcılık falan da yapıyorlar. Git orada gariban tarımcıl halka çök. Burada çömleğini sat.
İşte çömlek olursa şarap da olur. Üzüm nereden gelecek? Aşağıdaki gariban halktan falan. İyi parametreleri var bu hikayenin. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu tip içeriklerin devamının gelmesini isterseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayınız. Teşekkürler.